Türkiye, 3 büyük fay hattının kavşağında yer alan, yüzyıllardır depremlerle sınanan kadim bir coğrafya. Gelin, Osmanlı'dan günümüze bu toprakları sarsan büyük depremleri birlikte hatırlayalım. Tarihler 10 Eylül 1509'u gösterdiğinde Osmanlı başkenti İstanbul şiddetli bir sarsıntıyla uyandı. Bu felaket halk arasında küçük kıyamet olarak anılacaktı. 7.5 büyüklüğündeki depremde 4.000 ila 13.000 arasında insan yaşamını yitirdi. Kuzey Anadolu fay hattının Marmara segmenti harekete geçmişti. Deprem sonrası oluşan tsunami kıyıdaki evleri denizle bir etti. 7 Ağustos 1668'de Anadolu'nun kalbinden geçen fay hattı yaklaşık 600 kilometrelik bir kesintisiz kırılmayla büyük bir yıkıma yol açtı. 7.8 büyüklüğündeydi. Dünyanın büyük depremleri arasında sayılan bu deprem 1668 yılında dünyanın çeşitli yerlerinde gerçekleşen 8 Richter ölçeğindeki deprem felaketlerinden birisidir. Depremin merkez üssü Ladik Gölü'nün güney kıyısındaydı. Bolu'dan Erzincan'a kadar uzanan bu yıkımda yaklaşık 8.000 insan hayatını kaybetti. Bu, Anadolu'da kaydedilen en uzun yüzey kırığına sahip deprem olarak tarihe geçti. 10 Temmuz 1688'de yerel saate göre 12.59'da Batı Anadolu'da, İzmir'de 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tsunami ve ardından çıkan yangın kenti harabeye çevirdi. 16.000'in üzerinde can kaybı yaşandı. İzmir, uzun yıllar bu felaketin izlerini taşıdı. Deprem sonrası şehre inşa edilen binalar, zeminleri dışında genellikle ahşaptan ve olası depremlere karşı daha dayanıklı yapıldı. 22 Mayıs ve 5 Ağustos 1766 tarihlerinde İstanbul, iki büyük depremle sarsıldı. Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu fayının segmentleri kırıldı. Kapalı Çarşı yıkıldı, surlar çöktü, camiler, medreseler harap oldu. 4.000'in üzerinde kişi ölmüştür. İstanbul'da Topkapı Sarayı, Fatih Camii, Yedikule, Eğrikapı, Edirne Kapı, şehir surlarında ağır hasar, Galata ve Pera, Kapalı Çarşı, Ayasofya ve diğer camilerde hasar meydana gelmiştir. Deprem, Marmara'nın doğusunu önemli ölçüde etkilediğinden İzmit'te ve Karamürsel'de ağır hasarlar gözlenmiş, tsunami dalgaları limanları kullanılamayacak hale getirmiştir. 1766 İstanbul depremi, yüzey dalgası büyüklük ölçeğine göre tahmini büyüklüğü 7.1 olan güçlü bir depremdir. ...10 Temmuz 1894, yine Marmara. 7.0 büyüklüğündeki deprem İstanbul'u bir kez daha salladı. Kapalı Çarşı bir kez daha ağır hasar aldı. Osmanlı, bu olayla birlikte ilk kez resmi yardım kampanyası düzenledi. Marmara Denizi'nde saat 12.24'te İzmit Çınarcık Havzası'nda veya İzmit Körfezi'nde meydana geldi. Deprem yüzey dalgasının 7.0 tahmini büyüklüğü vardı. İzmit Körfezi çevresinde Yalova, Sapanca ve Adapazarı ve İstanbul'da tahminen 1349 kişi öldü. Deprem 1,5 metre yüksekliğinde tsunami'ye neden oldu. 27 Aralık 1939'da Türkiye tarihinin en ölümcül depremi yaşandı. Erzincan ve çevresi 7.8 büyüklüğünde bir sarsıntıyla yerle bir oldu. 2700'den fazla insan hayatını kaybetti. 100.000'inden fazla yapı hasar gördü. Bu deprem, Türkiye'de modern deprem biliminin başlangıcını da tetikledi. Ve tarih 17 Ağustos 1999 saat 03.02. Kocaeli, Sakarya, İstanbul ve çevresini etkileyen bu 7.6 büyüklüğündeki deprem 17.480 can aldı. 250.000'den fazla insan evsiz kaldı. Sanayi bölgeleri yıkıldı, ülke ekonomisi sarsıldı. Bu depremle birlikte Türkiye'de yapı denetimi ve afet bilinci yeniden tartışmaya açıldı. 6 Şubat 2023 Türkiye, tarihinin en yıkıcı felaketlerinden birini yaşadı. Sabaha karşı 7.8, öğlen saatlerinde 7.5 büyüklüğünde iki büyük deprem. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Adana
ve daha birçok şehir büyük hasar aldı. Resmi rakamlara göre 53 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı 100 binini aştı. Tüm dünya bu felaketi gözyaşları içinde izledi. 30 Ekim 2020 tarihinde Ege Denizi'nde meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki deprem, özellikle İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde büyük yıkıma yol açtı. 117 kişi hayatını kaybetti. 1000'den fazla kişi yaralandı. Bu deprem deniz tabanında tsunami'ye de neden oldu. Seferihisar sahilini sular bastı. 23 Ekim 2011'de Van'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı. 604 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4000'den fazla kişi yaralandı. Yüzlerce bina yıkıldı, binlerce insan evsiz kaldı. Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye yardım eli uzandı. Türkiye nice acılarla sınandı ama her seferinde yeniden ayağa kalkmayı bildi. İzmir'de, Van'da, Kahramanmaraş'ta, Erzincan'da, Gölcük'te, Hatay'da, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, Adıyaman'da, Kilis'te, Diyarbakır'da, Malatya'da, Adana'da ve Malatya'da. Kaybettiklerimizi unutmadık, unutmayacağız. Bu videoyla sadece geçmişi hatırlamak değil, geleceğe daha bilinçli, daha hazırlıklı bakmak istiyoruz. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Eğer siz de bu bilincin unutulmaması ve yayılmasına destek olmak isterseniz, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bilgi yayılırsa güç olur ve belki bir gün bir hayat kurtarır.